W124 restorasyonumuzun bugünkü konusu kendi halinde sorunsuz şekilde çalışan direksiyon pompasını biraz kurcalayarak çalışma mantığını öğrenip yenilemesini gerçekleştirerek sistemin hem yağ hem de conta değişimlerini yaparak çok daha uzun yıllar kullanılmasını nasıl sağlıyoruz? Hepsinin cevabı bu videoda. Motorun birçok parçası söküldüğünden tam bu noktada çekimlere başlamak detayları sizlere gösterebilmem adına daha iyi olabileceği gibi önceki silindir kapak videosunda da belirttiğim üzere bazı videolarda motoru hala sökülmüş olarak görebilirsiniz diye uyarıda bulunmuştum. Sizlere daha önceden fan davlumbazı, fan ve kayış sökümünü gösterdiğimden doğruca pompanın blok üzerinden ayırma işlemlerine başlayacağım. Pompa üzerindeki dönüş yağ hortumları da görüldüğü üzere çatlamış durumda ve yolda bırakması yakın. Bu hortumun bir ucunu ayırarak pompa kasnağını çevirip sistemdeki yağın buradaki hortumdan mümkün olduğu kadar çıkarılmasını sağladım. Bunu yapmazsam söktüğüm her rakordan yağ gelerek etrafı daha çok kirletebilir. Pompanın üzerindeki dönüş hortumları ve çıkış hattında bulunan yüksek basınç rakorunu sökerek pompayı tüm çevresel birimlerden kurtarıyorum. Direksiyon pompasını şaseye tutan 2 adet civatayı da aldıktan sonra artık pompamız tamamen serbest kalıyor. Ancak sizler işlem yaparken manifold vesaire sökülü olmayacağı için o bölümde de sabitleme civataları olacaktır. Yine pompanın arka tarafında bulunan kopma noktasına gelmiş ve daha sonrasında yenilemiş olacağım ufak bir şase kablosu da mevcut. Bu bağlantıyı ayırdıktan sonra artık pompayı sökmüş bulunmaktayız. Yılların pisliğini üzerinde barındıran ZF marka pompanın aslında çalışma prensibi açısından gerçekten ömürlük diyebilirim. Yağ sistemine herhangi bir yabancı madde girmediği sürece abartısız 40 yıl çalışacak bir pompadan bahsediyorum. Birazdan içini açınca çalışma mantığını da sizlere hem gösterip hem de bakımını birlikte yapmış olacağız. Çoğu araçta yoktur ancak W124 araçlarda belli periyotlarda değişen yağ dolum haznesinin içinde bir adet de filtre bulunuyor. Sökümü basit olan yerleri gösterdikten sonra şimdi de pompayı deponun bulunduğu gövdeden ayırmamız gerekiyor. Bu pompa tipi bazı BMW modellerinde de kullanıldığı için birazdan uygulayacağımız işlemlerin aynısı orada da uygulanabilir. Ben pompanın paletlerini sökerken sizlere de çok kısa çalışma mantığını anlatarak devam edeyim ki yapılan işlemleri iyi kavrayabilirsiniz. Eskilerin deyimiyle kasetli pompa olarak geçse de İngilizcesi vane pump, Türkiye'de de paletli pompa olarak bilinmektedir. Hafif yumurta şekline benzeyen bir gövde içerisine dönen rotor ve ona yerleştirilmiş paletlerin hacim daralması ve genişlemesi prensibiyle sıvıyı kesintisiz şekilde aktaran bir pompa çeşididir. Sanırım animasyondan çalışma şekli biraz daha anlaşılır olmuştur. Ek olarak bu tarz pompalar yağın içerisinde çalıştığından aşınmaları hemen hemen hiç olmadığı için kapasitelerin üzerinde çok zorlanmadığından dolayı ömürleri çok uzun olabiliyor. Rotor kısmının şaftını palet kasnağından ayırabilmek için de tam göbekte bulunan bu sekmanı çıkartmamız gerekiyor. Birazdan göstereceğim tamir takımlarının içerisine keşke bu sekmandan da koymuş olsalardı. Çünkü sökümü biraz zor olduğundan çıkarttığınızda da parçanın geometrisi bozuluyor. Muadil bir şey takmaya çalıştım ancak gerek kalınlıkları gerekse çapları tutmadığı için eskiyi kullanmak zorunda kaldım. Sekmanı aldıktan sonra kasnak ve tahrik şaftını birbirinden rahatlıkla ayırabiliriz. Şaft yuvasının hemen giriş kısmında bir keçe bulunuyor. Bunun da yenileme işlemi birazdan yapılacak. Zaten bizim bu videodaki amacımız da hem pompanın dış kısmını temizlemek hem de contalarının tümüyle yenilenmesini yaparak olası yağ kaçaklarının önüne geçmeyi hedeflemekteyim. Yağ haznesinin içindeki civataları söktükten sonra bunu da gövdesinden ayırıp bir kenara aldım. Gövde üzerindeki çeşitli sabitleme parçaları ile hortum rakorlarını sökerek detaylı temizliğe hazır hale getirdim. Sökülen tüm parçaları temiz bir ortamda gördüğünüz gibi sıraladım. Burada gördüğünüz eski ve yeni yağ filtreleri, pompanın iç takım parçaları, ayrıca pompa içerisindeki tüm contaları içeren Febi sponsorluğunda tarafıma gönderilmiş 19153 kodlu pompa tamir takımı ve yine aracım için tam uyumlu olan 08972 kodlu direksiyon yağı bu işlemler için gerekli malzemelerdir. Hatta BMW'de olduğu gibi W124'te de iki tip pompa çıktığından ve sipariş anında aracım üzerindeki pompayı tespit etme fırsatım olmadığından sağ olsunlar her iki pompanın da tamir takımını kendileri bana göndermiştir. Dolayısıyla aracınızdaki pompa tipine göre
19150 veya 19153 kodlu tamir takımını temin etmeniz gerekmektedir. Temizlik işleminde ilk olarak eski filtreyi kaldırıp çöpe atıyoruz. Paletlerin takıldığı tamburu olası tozlardan arındırarak temizlediğim parçaları temiz bir ortama alıyorum. Parçaların üstündeki eski o-ringleri çıkardık. Tüm yağ ve kirlerden arındırma işlemine devam ediyorum. Aynı uygulamayı paletler içinde teker teker yaparak herhangi bir zarar veya çizik oluşturmadan güzelce muhafazasını sağlıyorum. Yağ haznesinin olduğu gövde, kapak ve diğer parçaların da temizliği uygun şekilde yapılarak yeni contaların montajına hazır hale getirildi. Ancak bu noktadan sonra ben pompanın dış yüzeyindeki pislikleri de temizlemek istediğimden bu noktada bir dizi çalışmalarımız olacak. İlk olarak model ve markasının yazdığı perçinlenmiş etiketin bağlantı noktalarını çürütüyorum. Bu noktada pompanın iç kısmına ulaşacak tüm bölümlerin de izolasyonu gördüğünüz gibi yapılmış durumda. Etiketi de aldıktan sonra artık bu gövde, şaftın olduğu pompa gövdesi ve yağ haznesinin olduğu parçaların hepsini bir dizi temizlik işleminden geçirdim. Burada yaptığım işlemler ile üzerindeki pisliklerin hemen hemen hepsinin gitmesini sağlayarak parçaların boyama işlemine geçiyorum. Gerekli izolasyonları yapılmış pompanın dış yüzeyine ait bu parçaların boyanmasında ısıya dayanıklı boya kullandım. Ancak RAL 9006 alüminyum gri gibi standart bir boya da kullanabilirsiniz. Çünkü ısıya dayanıklı boyanın tutuculuğu düz yüzeylerde biraz zayıf kalıyor diyebilirim. Parçalar boyanırken maske kullanmadığımı ancak bundan sonra sizleri üzmeyip kullanacağımı da söylemeden geçmeyeyim. Boyanın tam kuruması adına 24 saatlik bir beklemenin ardından parçaların durumlarına tek tek şöyle bir bakalım. Gövde üzerinde bulunan şaft keçesini bir tornavida ve bez yardımıyla kanıttırıp sökerek kendisinden kurtuluyoruz. Febi tamir takımından çıkan pompamız için tam uyumlu olan bu keçeyi ilk olarak elimle hizalamasını yapıp ufaktan yuvaya yerleştiriyorum. Keçenin dış ve oturma yüzeyinin temiz ve kuru olmasının yanında isterseniz montaj kolaylığı açısından ufaktan sabun veya çok inceden bir gres sürebilirsiniz. Ancak keçelerin montajında kesinlikle iç kısma yani dönen mili öpen dudağa herhangi bir gres sürmüyoruz. Bu yüzeye sadece sistemde hangi yağ kullanılacaksa ondan bir miktar sürülerek keçenin şaft üzerindeki oturma yüzeyinde ince bir yağ filmi oluşturulabilir. Uygun çaptaki lokma ile yerine oturtturduğumuz keçenin zaten gidebileceği maksimum derinlik yuvanın dip kısmındaki faturadan dolayı belli. Keçe montajı ile ilgili söyleyeceklerimizi anlattıktan sonra montaj aşamasında pompa elemanlarını yağlamak adına sistemde kullanılacak yağdan bir miktar şırınganın içerisine çektiriyorum. Az önce bahsettiğim durumla ilgili uygulamayı bu noktada gerçekleştirerek şaftın gövde içerisindeki yatağa ve keçeye rahat geçebilmesi adına dış yüzeyini güzelce yağlayarak şaftı yerine montajladım. Set içerisinden çıkan o-ringlerden hangisi nereye ait vesaire diye uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü sayıları hem çok fazla değil hem de şekillerinden neyin nereye ait olduğu zaten belli. Ayrıca parçaları montajlarken hepsinin yağlamasını yaptığımdan bunları da ayrı ayrı süreç boyunca tekrar etmeyeceğim. Paletlerin takıldığı tamburu da şaft üzerine yerleştirdikten sonra buradaki kritik noktada belirtmem gereken birkaç husus var. Paletlerin yuvaya yerleşimini yaparken dikkat ettiyseniz paletin yağı basan kısmında ufaktan kavitasyon izlerini görüyorsunuz. Aynı şekilde silindir yuvasında sürtünen paletin köşesi de aşınarak hafif pahlı bir yapıya dönüşmüştür. Tüm paletleri bu izlerine dikkat ederek söküldüğü gibi takmanızı kesinlikle öneririm. Aksi takdirde paletlerin iç kısmı dışa, dış kısmı da içe gelirse ve bunlar karma karışık şekilde montajlanırsa çalıştığı silindirin yüzeyini tekrardan aşındırarak pompa toleransını bozup çalışma esnasında ötme veya çıkış basıncında düşme gibi olumsuzluklara neden olabilir. Kimsenin paylaşmadığı veya üstünkörü geçtiği, bazılarının verdiğim bilgilerden dolayı mesleğinde daralma veya işinin azalacağını düşünen, gıyabımda konuşan şahsiyetlerin umurumda olmadığını da belirterek işlemlerime devam ediyorum. Tamburu ve şaftı sabitleyen sekmanı da taktıktan sonra pompanın üst kapağını uygun şekilde yerine yerleştirdim. Bu yerleşim sırasında yine dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de gövde ve kapak üzerindeki ok işaretlerinin aynı yönü göstermesi gerekir.
Buradaki detayları da gösterdikten sonra artık pompanın arka kapağını takabiliriz. 4 adet cıvata ile sabitlenen pompa 3 ana sabit parçadan oluşuyor diyebiliriz. Bu parçalardan ön ve arka kapağı doğru bir şekilde montajlayabilmek için ve yağ sızıntısının önüne geçmek amacıyla cıvataları karşılıklı ve hep bir ayarda sıkmak gerekiyor. Açıkçası bu noktada değerlerini araştırmadım ve Matrix 8 bu cıvataları 17 Nm ile torklayarak bu dengeyi sağlamaya çalıştım. Böylece ön ve arka kapak dengeli bir şekilde sıkılmanın yanı sıra conta üzerindeki baskı da homojen şekilde olacaktır. Bu işlemden sonra gövde içerisine 50 ml civarında yağ ekleyip yağ haznesinin montajına geçiyorum. Hazneyi alt gövdeye sabitleyen 4 adet metrik altı cıvata bulunuyor. Haznenin yönüne dikkat ederek yerleşimini yapıp bunun da cıvatalarını 10 Nm ile torklayarak conta üzerindeki baskıyı eşit şekilde dağıttım. Montaj aşamasında eğer bu adımlara dikkat etmezsek bir süre sonra, bu arada bu süreden kastım kullanmanıza bağlı olarak 6 ila 24 ay içerisinde pompa tekrardan yağ kaçırmaya başlayabilir. Biz önlemimizi aldık, takdir Allah'tan diyerek hazne içerisinde bulunan filtrenin de yenilemesini yaparak yuvasına yerleştiriyoruz. Filtreyi baskılayan yay ve plastiğini takıp somununu da sıktıktan sonra işimiz büyük oranda bitiyor. Aslında montajını gerçekleştirmediğim bir de conta setinin içerisinde bu gördüğünüz O-ring mevcut. Bu conta yağ haznesinin merkezinde bulunan saplamaya ait. Arta kalan bu contamız yağ haznesinin merkezinde bulunan bu gördüğünüz saplamaya ait. Saplamayı söküm aşamasında kontra somun yaparak sökmeye çalıştım. Ancak dişleri bozulmaya başlayınca daha fazla zarar görmemesi adına bu değişimi iptal ettim. Ben uğraşırım, bozulursa da hallederiz diyenler için conta adresini vermiş oldum. Bu arada filtre montajı sırasında yağ haznesinin kapağında bulunan sertleşmiş contanın da değişimini yapmıştık. Tüm contaları ve dış yüzeyi yenilenmiş olan direksiyon pompamızın montajlanmadan önce son bir eksiği daha kaldı. Söküm aşamasında perçinlerinden sökerek aldığımız etiketi temizledikten sonra olması gerektiği yere silikonla yapıştırarak sabitledim. Bu işlemden sonra artık pompamız montaja hazır diyebiliriz. Pompayı araç üzerine montajlamak birçok parça sökülmüş olduğundan gayet kolay diyebilirim. Blok üzerine pompayı güzelce sabitledikten sonra soluk ve eskimiş durumda olan kasnağı da temizleyip boyadıktan sonra bunu da montajlayabiliriz. Kasnağın cıvatalarını da ister 10 Nm ile torklayın, İsterseniz ben yoruldum baba yiğit derseniz bu şekilde de yarın yokmuşçasına sıkabilirsiniz. Pompa söküm aşamasında gösterdiğim çatlamış olan hortumların da yenilemesini yüksek basınç hortumlarıyla değiştirdim. Özellikle bir tanesi manifold altında kaldığından daha sonraki süreçte veya sizlerin uygulamasında bu değişim biraz zor olabilir. Yağ haznesinin kapağını tekrar açıp artık sistemin yağını ekleyebiliriz. Bu noktada aracım için uyumlu 08972 kodlu direksiyon yağının marka işbirliği sonucunda temin ettiğimizi video başında belirtmiştim. Aşağı yukarı 1 litre yağ birazdan yapacağımız sistem sirkülasyonunda fazlasıyla yeterli olacaktır. Yağımızı doldurduktan sonra değişim yapılan hortumlardan bu gördüğünüz ucu boş bir şekilde yağ çıkışı için bıraktım. İlk olarak kasnağı elimle çevirip pompanın iç kısmına yağ dolmasını sağlıyorum. Araç tekerlekleri havada ve hortum ucu az önce de belirttiğim gibi boşta olacak şekilde tekerlekleri sağa ve sola birkaç tur çeviriyorum. Bu çevirme esnasında haznedeki yağ çekilecek ve hortumdan da yağ dışarı çıkacaktır. Yapılan bu işlemle eksilen yağ tekrar tamamlanır ve direksiyon kutusu ile hortumlardaki eski yağın dışarı atılması sağlanır. Bu işlemi birkaç kez tekrarladıktan sonra yağ seviyesini hazne içerisindeki şamandıraya göre ayarlayıp araç çalışınca kontrol etmek kaydıyla şimdilik kapattım. Hortum bağlantıları ve diğer parçaların montajı yapıldıktan sonra pompamızın söküm, conta yenileme, montaj ve yağ değişim süreçleri tamamlanmış oldu. Aslında hemen bu videonun ardından elimde tamir takımında bulunmasına rağmen direksiyon kutusunun revizyonu da iyi giderdi. Ancak şu an için motor revizyonuna girdiğimizden birçok yeri söktük dağıttık. Olası arıza durumunda her yerden alarm almamak adına bu işlemi daha sonraya bıraktım. Yine direksiyon sistemi ile alakalı ara kolun bulunduğu manivelanın da tamir takımı ile yenilenmesi ve direksiyon amortisörünün değişimi hakkında daha söyleyecek çok sözümüz var. Ayrıca pompa restorasyonu süreci
sürecinde dikkat ettiyseniz devir daim, gergiler ve bazı muhtelif parçaların değişimi de gerçekleşti. Karter contası, yağ pompası, soğutma sistemindeki iyileştirmeler ile manifold ve külbütör kapağı videosundan sonra ilk marş videomuzda çok yakında sizlerle buluşacak. Yaptığım tüm bu işlemler olumlu olumsuz yapıcı eleştiriye açık olduğunda belirterek sizlerden gelen tavsiye ve yorumları da okuduğumu bilmenizi isterim. Videolarıma gösterdiğiniz ilgiyle beraber destek amaçlı attığınız beğeni ve yorumlar için de siz değerli takipçilerime minnettar olduğumu söylemeliyim. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşürüz.